Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte yazılım dünyasının en temel ve en önemli konularından biri olan nesne yönelimli programlamayı inceleyeceğiz. C++'da dili özelinde adım adım inceleyeceğiz. Bu konuyu anladığımızda yazdığımız kodların ne kadar daha düzenli, okunabilir ve yönetebilir hale geldiğini bizzat deneyimlemeye çalışacağız. Amacımız sadece kavramları öğrenmek değil, aynı zamanda bunları neden kullandığımızı ve bize ne gibi avantajlar sağladığını anlamak. Hazırsanız bu videoya geçelim. Peki bu videoda neler var? Hangi konulara değineceğiz? Hangi kavramları öğreneceğiz? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak nesne yönelimli programlama nedir sorusuna cevap arayacağız. Object Oriented Programming'in temel mantığını ve neyi hedeflediğini kavrayacağız. Ardından nesne yönelimli programlamanın yapı taşlarından biri olan sınıf yani class ve nesne kavramlarını inceleyeceğiz. Bu ikiliyi anlamak aslında nesne yönelimli programlamanın kapılarını açmak demektir. Sonrasında bu sınıfların içindeki eylemleri yani sınıf metotları biz buna class metot da diyoruz. Bunların nasıl çalıştığını ve görevlerini göreceğiz. Bir nesnenin yaşam döngüsünün başı ve sonu olan constructor yani yapıcı ve destructor yıkıcı metotlara bakacağız birlikte. Bu nesnenin Object Oriented Programming'i bu kadar güçlü kılan 4 temel prensibi yani Object Oriented Programming prensiplerine bakacağız. Kapsülleme, miras, çok biçimlilik ve soyutlama konularını tek tek açıklamaya çalışacağım sizlere ve bunları öğretmeye çalışacağım. Özellikle de kapsülleme yani encapsulation dediğimiz bu kavramın üzerinde duracağız. Çünkü bu prensip verilerimizin nasıl koruyacağını ve kodumuzun nasıl düzenli tutacağımızı gösteriyor. Kapsüllemenin pratik uygulamasında kullanılan getter ve setter metotlarına bakacağız birlikte ve önemini anlamaya çalışacağız. Ve son olarak da kod tekrarlarını azaltan, daha esnek yapılar kurmamızı sağlayan miras yani inheritance konusunu öğrenmeye çalışacağız. Hazırsanız o zaman ilk konumuzla başlayalım. Nesne yönelimli programlama nedir? Bu kadar duyduğumuz nesne programlama yani Object Oriented Programming yazılım geliştirmede kullanılan bir yaklaşım veya tarzdır. Yani kodumuzu nasıl yapılandıracağımıza, nasıl düşüneceğimize dair bir yöntemdir. Geleneksel yaklaşımların aksine Object Oriented Programming'de odak noktamız yazılımı tek tek adımlarken veya fonksiyonlardan oluşan bir yapı olarak görmek yerine birbirine etkileşime giren nesneler topluluğu olarak görmektir. Bu yaklaşımın temel amacı kodun daha düzenli, daha kolay yönetebilir ve en önemlisi de büyük projelerde bakımı daha basit hale getirmesini sağlamaktır. Bunun da gerçek dünyadaki varlıkları yazılıma modelleyerek başarırız. Nesne yönelimli programlamada verileri yani bir nesnenin sahip olduğu bilgileri ve bu veri üzerinde işlem yapan fonksiyonları yani bir nesnenin yapabildiği eylemleri bir araya getirerek her ikisini de tek bir bütün halinde nesneler oluşturmuş oluyoruz. Bu veri ile o veriyi işleyen kodun ayırmaz bir parçası olmasını sağlıyor. C++'da, Java'da, Python gibi günümüzün en popüler programlama dillerinin birçoğu bu yöntemi kullanıyor. Özellikle de karmaşık projelerde kod yönetimi ve işbirliği inanılmaz derecede kolaylaşmış oluyor. Şimdi bir örnekle bu kavramları daha somut hale getirmeye çalışalım. Düşünün ki gerçek dünyada hepimizin kullandığı bir araba nesnesi var. Bu arabanın kendine ait bazı özellikleri yani nitelikleri vardır değil mi? Mesela rengi, markası, modeli gibi. Bunlar arabanın o anki durumunu anlatan bilgilerdir. Peki araba ne tür davranışlar yani metotlar sergileyebilir? Hızlanma, fren yapma, dönme, korna çalma gibi metotları sergiler. Bunlar da arabanın gerçekleştirdiği eylemlerdir. Object Oriented Programming'de biz de tam olarak bu mantığı kullanıyoruz. Önce genel bir araba sınıfı tanımlıyoruz. Bu sınıf tüm arabaların ortak olarak sahip olabileceği genel özellikleri. Örneğin string renk, string marka veya davranışlar örneğin void hızlan, void fren yap belirliyor. Bu bir şablondur. Daha sonra bu genel araba sınıfından benim arabam gibi somut araba nesneleri türetebiliyoruz. Her bir türetilmiş nesnenin sınıfın tanımına uygun olarak kendi özel değerleri yani örneğin benim arabamın rengi kırmızı, markası Mercedes olacaktır mesela. İşte bu gerçek dünyadaki karmaşıklığı yazılımımızda daha anlaşılır ve yönetebilir parçalara ayırmamızı sağlıyor. Peki öyleyse Object Oriented Programming ne olduğunu ve temel mantığını kavradığımıza göre şimdi gelelim bu yaklaşımın en temel yapı taşlarına. Yazılımda özellikle nesne yönelimli dillerde sınıf ve nesne kavramları çok önemlidir. Bu iki kavramı tam olarak anladığımızda Object Oriented Programming'in diğer tüm prensiplerinin de yerine oturmuş olacak. Şimdi gelin bu anahtar terimleri ayrıntılı inceleyelim. Öncelikle sınıf ve nesneyi birbirine ilişkilendirerek ama aynı zamanda farklarını da vurgulayarak inceleyelim. Öncelikle sınıf yani class nedir? Sınıfı bir mimarın elindeki detaylı bir proje planı gibi düşünebiliriz aslında. Ya da bir yemek tarifi gibi. O plan veya tarif var ama henüz bina inşa edilmemiş ya da yemek pişirilmemiş. Yani bir varlık grubunun, örneğin tüm öğrenciler, tüm kitaplar, ortak özelliklerini yani niteliklerini veya ortak davranışlarını yani metotlarını tanımlayan soyut bir şablondur, bir kalıptır. Biz buna sınıf diyoruz.
Peki bir sınıfın içinde ne mi bulunur? 2 tane temel kısmı var tabii ki bunlar için. Öncelikle özellikler yani değişkenler ve metotları içeriyor. Özellikler dediğimiz nesnenin durumunu, verisini temsil eden değişkenlere diyoruz. Slide'da da gördüğümüz gibi bir öğrenci sınıfına ad numara, not ortalaması gibi özellikler tanımlarız. Bunlar o sınıfın neye sahip olduğunu belirtiyor. Metotlar yani fonksiyonlarda ise nesnenin yapabileceği eylemleri veya davranışları temsil eden fonksiyonlara diyoruz biz. Örneğin öğrenci sınıfında bilgilerini göster gibi bir metot tanımlarız. Bu da o sınıfın ne yapabildiğini belirtir. Unutmayalım, sınıfın kendisi henüz somut bir varlık değildir. Bu sadece bir şablon, bir taslaktır. Bunu unutmayalım. Peki nesne yani obje nedir? Nesne arkadaşlar bir sınıftan oluşturulan somut bir örnektir. Yani instance. Eğer sınıf bir mimari proje planıysa nesne o plandan inşa edilmiş gerçek elle tutulur bir bina oluyor. Ya da bir yemek tarifi ise o nesne o tarife pişirilmiş somut bir yemek oluyor. Her bir nesne kendisini yarattığımız sınıfın tüm özelliklerini ve metotlarına sahiptir. Ama dikkat edin, her nesnenin bu özelliklere atanmış kendi benzersiz değerleri vardır. Örnek yine slaytta da geçtiği gibi öğrenci sınıfımızın Zeynep adında bir öğrenci nesnesi yani öğrenci Zeynep türettiğimizde bu Zeynep nesnesi kendisine ait bir Zeynep yani bir numara ya da bir not ortalamasına sahip olacak. Bu değerler aynı sınıftan türetilen diğer öğrenci nesneleri örneğin Ali veya Ayşe'de farklı oluyor. Nesneler sınıfın canlı örnekleridir yani somutlaşmış halidir. Şimdi gelelim bu temel sınıf ve nesne kavramlarını C++ kodu üzerinde nasıl somutlaşacağını bir örnek üzerinden incelemeye çalışalım. Öncelikle class. İşte bu bizim sınıfımız oluyor. Kodda class yazmışız. Yani planımız. Public ise buradaki public anahtar kelimesi bu özelliklere ve metotlara dışarıdan doğrudan erişebileceğimiz anlamına geliyor. Şimdilik basitleştirmek için böyle kullanıyoruz. Kapsülleme prensibini öğrenince neden farklı olması gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. String ad demişiz yine. Öğrencinin ismini tutacak. Numarasını tutacak integer ve ortalamasını tutacak böylelikle. Bilgilerini göster. Void ile bilgilerini göster dediğimiz zaman böyle bir metot tanımlamış oluyoruz. Bu öğrenci nesnesinin yapabileceği bir eylemdir. Yani böylelikle de void bilgilerini göster, öğrenci bilgileri dediğimizde nesnenin ad özelliğini kullanmış olacağız. Şimdi yazdırmaya geldiğimizde cout ile yazdırıyorduk hatırlarsanız. Öğrenci bilgilerini, adını, numarasını ve not ortalamasını yazdırmak için istiyoruz. Sınıfın tanımını burada bitiriyoruz. Buradaki noktalı virgül ile sınıfın tanımı burada bitmiş oluyor. Bunu koymayı sakın unutmayın yoksa hata alırsınız. Integer main yani programın çalışmaya başladığı yere gelelim. Nesne oluşturma. Şimdi öğrenci sınıfından öğrenci bir adında somut bir nesne yapıyoruz. Artık öğrenci bir bellekte yer kaplayan gerçek bir öğrenci varlığına dönüşüyor. Öğrenci yani öğrenci bir dediğimizde yani şu kısımda bahsettiğimizde öğrenci nesnesinin özelliklerine değer atamaya başlıyoruz. Burada biz işte Ayşe numarayı yazmışız, ortalamasını yazmışız. Nesnede bilgilerini göster metodunu çağırarak bilgileri ekrana yazdırmaya yarıyor. Yani biz bunu yazdığımızda ekrana yazıyı çıktı olarak böyle vermiş olacak. Bu kodun çıktısı da buradaki göründüğü gibidir. Peki şimdi biraz daha detaylara inmeye çalışalım. Sınıf metotları ya da İngilizcesi ise class method dediğimiz şey tam olarak nedir? Az önceki örnekte bilgilerini göster metodunu kullanmıştık. Şimdi onu daha yakından tanıyacağız. Öncelikle tanım olarak baktığımızda sınıf metotları sınıfın içerisinde tanımlanan fonksiyonlardır. Bunlar temel amacı aslında ait oldukları nesnenin veriyle işlem yapmasıdır. Kısacası bir nesnenin ne yapabildiği veya hangi eylemleri gerçekleştirebildiğini tanımlıyor. Örneğin bir araba sınıfının hızlan metodu arabanın hızını artmaya devam ettiğinin davranışını tanımlıyor. Peki özellikleri nedir sınıf metodunun? Bu metotlar C++'da public, private ve protect erişim belirleyicilerini tanımlıyor. Böylelikle bu belirteçler metodun sınıfın dışından ne kadar erişebilir olduğunu kontrol etmeye yarıyor. Burada gördüğümüz public her yerden erişebilir yani dış dünya ile etkileşim kuran bir metottur. Private ise burada gördüğümüz gibi sadece sınıfın kendi içinden erişebildiği ve genellikle sınıfın iç işleyişini sağlayan yardımcı bir metottur. Bir sınıf metodu her zaman bir nesne üzerinden çağrılıyor. Tıpkı öğrenci birdeki bilgilerini göster örneğinde olduğu gibi yani şu öğrencinin bilgilerini göster demiş oluyoruz ama genel bir bilgi göster değil demiş oluyoruz. Ne için ve nasıl kullanırız? Sınıf metotları nesnenin içindeki verileri işlemek, hesaplamalar yapmak veya nesneye özgü belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Basit bir senaryo yaptığımızı düşünürsek.
Bir öğrenci sınıfında öğrencinin not ortalamasını alıp eğer elinin üzerindeyse geçti, altındaysa kaldı bilgisini veren durum kontrol adında bir metot olabilir. Bu metot öğrenci nesnesinin nötron özelliğini kullanıyor ve yani not ortalama özelliğini kullanıyor. Bu da böylece bir öğrenci nesnesi oluşturduğumuzda öğrenci bir durum kontrol diyerek o öğrencinin ders durumunu öğrenebilmiş oluyoruz. Bu kodun düzenli olmasını ve sorumlulukların net ayrılmasını sağlamış oluyor.